Çekiç. Faruk ders öncesinde derin düşüncelere dalmıştı. İç dünyasında şu düşünceler geçmeye başladı. Ne garip huylarım var Allah'ım. Geçen pazartesi matematik defterimi çantamda bulamayınca en yakın arkadaşım Kerim'i suçladım. Defterimi o almıştır dedim içimden. Fakat akşam eve döndüğümde defteri masanın altında bulunca kendimden utandım. Başkaları hakkında haksız düşünceler üretmemeliyim artık. Bu huyumu bırakmam lazım. Kimse hakkında peşin hükümlü olmamalıyım. O böyle düşüncelere dalmışken Adem öğretmen sınıfa girdi. Öğrenciler ayağa kalktı. Faruk da düşüncelerinden sıyrılıp ayağa kalktı. Herkes oturduktan sonra ders başladı. Adem öğretmen her zamanki gibi hal hatır sorduktan sonra derse girdi. Konu kötü zannın insanı yanıltabileceğiydi. Adem öğretmen dersi konuyla ilgili hikayelerle süslemeyi severdi. Arada öğrencilere de söz verince derse karşı ilgi artıyor, ders çok daha zevkli hale geliyordu. Bundan dolayı sınıf Adem Bey'i severek dinlerdi her zaman. Faruk'un da hoşuna gitmiyor değildi hikayeler. Fakat bir şey vardı ki onu rahatsız ediyordu. Yine o kötü huyu depreşmişti içinde. Öğretmeni hakkında da tahminler yürütmeye başlamıştı. Adem öğretmen aşağı yukarı her konuda bir hikaye anlatıyor. Kendi hayal ettiği hikayeler olamaz mı bunlar? Nereden buluyor bu kadar hikayeyi? İşte yine başlamıştı kuruntular. Asılsız düşünceler ağına almıştı onu. Bu arada Adem Bey güzel bir hikayeye başlamıştı bile. Arkadaşlar, bir adam günün birinde çarşıdan güzel bir tablo almış. Eve getirdiğinde onu duvara asmak istemiş. Evde çivi varmış ama çekici yokmuş. Komşusunda çekiç olduğunu bildiği için ona gidip istemeye karar vermiş. Karar vermiş ama kapıya doğru giderken içine bir şüphe doldurmuş. Başlamış kendi kendine düşünmeye. Ya bana çekici vermek istemezse? Zaten dün de beni sırf adet yerini bulsun diye selamlamıştı. Ama belki acelesi vardı. Yoksa acele bahane miydi? Bana karşı içinden bir şeyler mi geçiriyor acaba? Ne geçiriyor olabilir? Ona ben bir şey yapmadım ki. Boşuna takıyor kafayı bana. Biri benden ödünç bir alet istese hemen veririm. Ama o niçin vermiyor? Yahu insan komşusuna böyle küçük bir iyiliği yapmaktan neden kaçar? Evet, bu adam gibiler insana hayatı zehir ederler. Neymiş? Bir çekici varmış da falan da filan da. Yeter kardeşim. Bu kuruntularından kurtulan adam hızlı adımlarla komşusunun kapısına dayanmış. Kapıyı çalmış ve kapı açılır açılmaz komşusu daha hoş geldiniz demeden bağırmaya başlamış. Vermezsen verme kardeşim, çekicini başına çal, İstersen turşusunu kur. Hikayeyi dinleyen herkes gülmeye başlamıştı. Boş kuruntular adamı ne hale getirmiş, ne kadar da komik duruma düşürmüştü. Herkes beğenmişti bu hikayeyi. Faruksa hikayenin Adem öğretmenin kendi hayali olup olmadığını merak ediyordu hala. Bir yandan da rahatsızlık duyuyordu. Sonunda parmak kaldırıp söz aldı. Öğretmenim, bu hikayenin kaynağı var mı acaba? Adem öğretmen, tabii Faruk, bu hikayeyi okuduğum kitap yanımda. Masasına yaklaştı, çantasının içinden sözünü ettiği kitabı çıkarıp Faruk'a uzattı. İstersen bunu sana vereyim, okuduktan sonra getirirsin, dedi. Faruk, tamam öğretmenim, diyerek kitabı aldı. Bir yandan da tahmininde yine yanıldığını düşündü. Zaten hep böyle oluyordu. Öğretmenim, ben hep başkaları hakkında olumsuz düşüncelere dalıyorum. Fakat sonunda hep yanılıyorum. İnsanlar hakkında iyi düşünebilmeyi başarmak, kötü tahminlerden kurtulmak istiyorum, dedi. Adem öğretmen, bunu istemen, yapabilmen için en doğru başlangıç Faruk. Çekiç isteyen komşunun durumundan da anladık ki, İnsanlar hakkında kötü düşünmek yanlıştır. Allah Celle Celaluhu bize, ey iman edenler, zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın ayetiyle boş kuruntulara düşmekten ve bizi insanlar hakkında kötü düşünmekten sakındırmıştır. Ben diyorum ki, herkesten şüphe etmek yerine insanların iyi yönlerine bakalım. Herkesi suçlamak yerine suçu kendimizde arayalım. Ne dersiniz? Bu sözlerden sonra herkes
Adem öğretmenin tavsiyesine uymak gerektiğini düşündü. Faruk mu? O günden sonra hiç kuruntu üretmemeye çalıştı. Herkesin davranışlarını iyiye yordu. Kimseyi haksız yere suçlamadı. Öğretmeninin öğütlerine kulak verip insanlar hakkında kötü düşünmemeye, hep iyi şeyler düşünmeye çalıştı.